Bir hayal ettik ama bu da eskiden hayal vardı ya. Oraya dedim Almanya'ya gideyim para çok diyorlar dediler. Paranın adı ne? Paranın nereden geliyor? Paranın nesli var bilmediğimiz para cebimize girdi. Çok iyi olduğunu söylüyorlardı. Bir geçsek görsek derdik yani yollarını, böyle fabrikaları. 300 bin marka yakın biz parayla geldik oradan. Ama buraya geldik, burada değerlendiremedik biz. Para kazanmak için gitmek istedim. Onu da gittik, kazanamadık. 5 sene zor durduk. Geri kaçtım geldim. Biraz şeyimde, maddiyetimde olsa bir gider gezer gelirim. Herkes hacıya gidiyor, ben de oraya giderim. Allah. Davulla zurnayla yola çıkmış, bandoyla karşılanmıştık. Davulla zurnayla yola çıkmış, bandoyla karşılanmıştık. İş gücümüzdü sattığımız, ter olup çarklara aktığımız, servete servet kattığımız, gurbet el şimdi bize dön geri diyor. Aman 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 Almancılar, aman 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 Gastarbeiter, wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an. Es wurden Arbeiter gerufen. Burada iş güç çoğdu. Para yok, pul yok. Hırsızlık, hainlik vardı. Dediler ki Almanya'ya dediler, yazılıyorlarmış, çıkıyor Almanya'ya gidiyormuş dediler. Ben de orada daha askerliğim bitmeden oraya gittim, yazıldım. Geliyorlar dizine, güzel elbiseler giyiyorlar, para bol. Biz de havas ettik. Reçberlik yapardık. Çoban durdum, koyun güttüm, kuzu güttüm. 4 kişi yatak, 2 çocuk, 2 ben. Halamın ayuçlu başladı bir yatakta. Öyleydik. Ne diyor? Mandalin. Okuldaki öğretmeni mandalin istemiş. Mandalin değil, mondolin. Ha mandalin ha mondolin ne fark eder? Bak aslan oğlum, şimdi mondolin alacak paramız pulumuz yok. Lakin bir aksilik olmazsa Almanya'ya gidersem istediğin her şeyi alırım, söz tamam mı? Bisiklet? Bisiklet de alırım. Çanta? Çanta da. Ya bana? Sana da alırım kızım. Bebek? Bebek de alırım yavrum. Konuşan bebek. Tamam. Ben de konuşan bebek alırım kızıma. Hanımın bilene sofrandı, vay efendim alem getirdi sen burada kaldın diye. Efendime söyleyeyim, 50 tane buzulu koyunum vardı. 25 tanesini sattım. Efendime söyleyeyim, pasaportu çıkarttık, parayı cebimize koyduk. Hiç benim yani buradaki evin büyükleri bana cebime 50 lira, 10 lira koyup da şu sana haçlık olur diye bana para vermediler. Ben kendim hırsızlığıyla çarparak gittim ben. Yine bunu da söyleyeyim yani. Evim yoktu. Gideyim dedim Almanya'ya. Almanya'dan bir ev alayım. Geri dönüş yaparım dedim. Gittim 1969'un 6. ayın 31'inde işbaşı yaptım. Anam dövünüyor illa. İlla gitme yavrum diyor, gitme. Ben Almanya'da diyor, gidenleri diyor, sabun yapıyorlarmış diyor. Sen gitme diyor. Ben de dedim ki ya sabun yapıyorlarsa dedim, sabunun dedim elin alın. Benim kokum olur, ondan yıkanın dedim. Geçtik gittik Almanya'ya. Beni buradan alakardı. Daha yani o zaman kar çok yağardı biliyor musun?
4. ayda ama daha alakardı böyle hani tam kurtların koyun alacak zamanıydı. Beni büyük kardeşim Hacı ile Ergül beraber at arabasıyla buradan bindirdiler Gocaağaçlı'ya gittik. Gocaağaçlı'ya gidince benim saatim vardı kolumda. Oraya varınca verilen saati dediler. Sen saati ne yapacaksın Almanya'da dediler. Saatimi elimden aldılar. Halbuki saat bana lazım ya. Otobüs bekleyeceğim. İşe gideceğim değil mi yani? Saat bana lazım. Saatimi de aldılar. Oradan bindik Ankara'ya gittik. İş bulma grubuna gittik, kayıt olduk Ankara'ya. Orada bekledik. Sıramız çıktı. Ahmet dayımla gittik. İstanbul'a vardık. İstanbul'da yattık. 2 gün, 3 gün oralarda gezdik. Meyhanedeyken böyle titriyor. Hani herkes, oradaki adamlar kimisi çürük çıkıyor, kimisi bilmem ne oluyor. Paramı da istiyorlar. Para yok ha. Cebimizde para ne arasın? Jeder muss seinen Mund öffnen. Herkes ağzını açsın. Diese und jene. Ya. Sen ve sen. Bir adım öne çıkın. Siz gidemeyeceksiniz. Neden? Hükümetimden raporum var, sağlam diyor. Dişleriniz eksik. Ancak yaptırtınca gidebilirsiniz. Olur mu hemşire hanım? Bunca zamandır yol bekliyoruz. Nereden buluruz diş parasını? Hadi şimdi doktoru sinirlendirme. Soll nicht viel sprechen. Alles zusammen ausziehen. Sizler üstünüzü çıkartın. Hadi kardeşim, daha çok sinirlendirme Doktoru kızdırıp bizi de yakma hemşerim. Benim bu işçi olmam 3. sefer Almanya'ya gitmem. 2 Almanya'ya gittim, bir İngiltere'ye gittim. Türk Hava Yolları'na gittik, bilet alacağız. Londra'ya. Biz oraya vardık, durumu anladınca dedi ki oğlan, amca elini ayağını öpeyim. Sen İngiltere'ye gidemen ve giremen de dedi. Bu sevdadan vazgeç dedi. Oğlanın sözünü dinlemedik. Uçaktan vazgeçtik, trene bindik. İstanbul'a gideceğini dediler. İstanbul'a gittik oradan. Trene bindik. Trene vardık ki biz sadece kendimizi biliyoruz. Vardık ki belki 3-4 bin kişi var orada. Ya Almanya sadece adını duyuyor, bilemiyor. Buradan çok zor şartlarla gittim. Pasaportumuzu Bulgaristan'da unuttuk. Gümrükte. Yugoslav'ın yarı yerine vardık. Baktık ki benim pasaport yok. İşçilerinki var, benim turist pasaportu yok. Geri geldik. Gümrükten aldık. Çok zor şartlarla yani. Oradan yakalandım geldim. Tekrar geri gittim. Bir daha gittim. Yine yakalandım geldim. Tekrar geri gittim. Tren dolu. İtalyanların Vezine diye bir şehrine vardık. 100 kişi, 150 kişi polis bizi oraya indirdi. Pasaportlarımızı hep topladı, elimizden aldı. Karşı taraftan gelen trene bindirdi bizi. Türkiye'ye postalıyor. Anladın mı? Tren yürüdü, biraz yavaş yürüdüğü zamanda ben atladım. Arkadaşım da atladı, köylümüz. 2 tane de Konyalı arkadaş atladılar. Onların eli yüzü şöyle yüzülmüş bütün. Bir günüzü akşama kadar yürüdük gittik. Dağlardan, taşlardan yürüdük gittik. Bir şehir bulduk. 2. trene bindik. Belçika'nın Brüksel şehri baş şehrine indik. İndik, gideceğimiz dayımın verdiği adresi araba gösterdik, bir araba gösterdik. Bizi taksiye bindirdi. Gece saat 12'de bizi adrese el etti, gösterdi. Zillerine bastık. Çıktık yukarıya Adem Baba. Aman evde bir tahta kurusu var. Aman evde bir tahta kurusu var. 1 ay orada yattık. İlk gittiğimi söyleyeyim de. 1. aydı, çok kar vardı. Yugoslavya'ya vardık. Bizi Erkekli Turgut götürdü. Oraya vardığımızda dedi ki, mesela şuradan dedi, sağdan 100 metre gideceğiniz, orada tel örgüden, orada yol var, oradan geçeceğiniz dedi. Biz tel örgüye varmadan
jandarma karakolu varmış orada. Bizi yakaladılar. Bir aydınlatma mermisi attı jandarmalar. Belki 100-200 metre ilerisini bembeyaz etti, süt gibi. Aynı gündüz etti. Hepimizi topladılar. Ağacın başına çıktılar biraz işte ormanın içinde hepsini topladılar. O günü bizi yatırdılar. Üstümüzün başımızı aradılar. Hep paralarımızı aldılar. Çırılçıplak ettiler bizi. 10-15-20 kişiydik. Başka yerlerden de toplamışlar. Hiç para murak olmadılar. Hepsini aldılar üstümüzden. Geri verdiler tabii paramızı da. Tren paramızı hiç sormadan kesmişler. İstanbul'a biletimizi almışlar. Bir ay sonra Ekrem Baba biz başka yere gideceğiz. Londra'ya gideceğiz. Belçika'nın Brüksel Austin diye bir şehrine gittik trenle. Orada indik, bekledik. Orada bir vapura bindik. Oraya bir müddet gittik. Akşam üzeri oraya vardık. Gemi demir attı oraya. Demir attı ya, denizin ortası. Hiçbir şey yok. Bakıyor ya, ineceğimiz yer buraymış. Soruyor bazı gavurlardan. Bir müddet sonra yıldızlardan bir şey sallandırdılar. Allah sende yıldızlardan. Merdivanmış, merdivan. 2 tane merdivan sallandırdılar. Döver diye bir yere, İngiltere'de Döver diye bir istasyona çıktık. 10.000 kişi çıktı gitti, 3 kişi seçildik kaldık. Abi uğraşı umudumuz kesildi. Dağdımız kesildi. İngiltere'nin adamlarıyla bir türlü anlaşamadık. Polis bizi ikna etti. Bizi bıraktı 1 aylığına. 1 aylığına bırakmış. Pasaporta basmış. Aliyongalı Mustafa orada. Şu Aliyongalı Mustafa. Biz onun yanına geldik. Mustafa'nın ziline bastık. Mustafa aşağı indi. Bir de bizi görünce Mustafa kut düştü oraya. Ya haloğlu kurban olayım sen nasıl geldin buraya diye. Bayıldı, kaldırdık. Ey Adem Baba, çıkarttılar bizi bir çatıya. 1 ay 40 gün o çatıda kaldık. Mustafa gidiyor, çalışıyor, getiriyor, biz yiyor. Mustafa dedi ki haloğlu merdivenleri temizlen, temizlemem mi ya dedim ya. Para alacağız biliyor musun? Gavurun parasının ucundan tutacağız. Böyle devam ettik Adem Baba. En hitamı bir gün yakalandık. Yeniden bir daha tekrar müracaat yaptık. Abime dedik. Abim yine götürdü beni. Bir sefer de Almanya'daydık işte. Hayım'da yakalandık. Netman cezaevine gönderdiler. 1 ay orada 3 kişiyle bir Hollandalı, bir Adanalı, bir de ben 1 ay yattık orada. Karıyla alt üstlü ranza kaldırıyorlardı, duvara kilitliyorlardı gündüz. Akşam saat 7'de 8'de geliyorlardı, onları indiriyorlardı. Sabahleyin geldiklerinde geri aynı oraya bağlıyorlardı. Sandalyede oturacağınız diye. Buraya geldik, 5-10 gün durduk. Cevdet Sunay Almanya'ya gidecek. Orada kaçak işçilere müsaade alacak diye. Oradan bir pasaport çıkarttım. Geldim rahmetli karıya dedim ki durun bundan. Geri Almanya'ya gittim Adem Baba. Başkasının pasaportunu aldım gittim. Bir seferde vardık Düsseldorf'un havalanına. Hangi polis bekarıyor öyle gözüm onda. Vallahi böyle. Sıra düzülüyorlar ya. Lan bu bekarıyor, şu bekaramıyor. Öyle ona buna bakıyorum. En sona birisine şans dedim ya vardım. Yani korku Almanca bilmiyorum. Pasaportu burada yaptırdık. Oradan da geçtik de inşaata işçi olduk. Bizi Almanya'nın girişinde bir Münih şehri diye bir yer var. Orada Münih'te bizi indirdiler. Orada davulla zurnayla bizi karşıladılar. Bizim gideceğimiz yer de Almanya'nın orta yeri. Oradan biz de o fabrikanın ileri gelen memuru bizim ismimizi okuyarak bir fabrikaya gidiyor ya. Orada bizi ismimizi okuyarak ayırdılar. Bizi tuttular, başka bir tren attılar. Şeye indik, Stuttgart'a. Oraya indik, şefi bekliyor. Şef olduğunu bilmiyor ha. Adam gelmiş bizi arıyor. Bir de geldi, adam şöyle ikimiz, gece saat 12 mi 1'miş de bilmiyorum o zaman da. Adam geldi, bizi yakaladı. Elini cebimize soktu.
Papaya kom dedi. Kağıtlar değil. Biz papaya olduğunu ne bilmiyoruz ya. Aldı, papayayı aldı. Kom dedi bize. Götürdü bizi taksiye bindirdi. Taksiye bindirdi. Şimdi hayıma geliyor. Oraya geldik ki bir sürü Türk bizi bekliyor. Esas bize bakacak amcamızın çocuğu 2 ilçe ileride madende çalışıyor. Aldı bizi şeye götürdü. O maden ocağında yattığı yere götürdü. Orada kaldık biraz, yaşadık. İşçiler işe gidecek. Biz de onların yatağında yatıyor. Akşam 10'da işe gidiyorlar. Biz de onların yataklarında idare ediyor. Dediler ki o arada haymi polis bastı dediler. Benim girdiğim odadaki o çocuk erkekli, aman dedim beni şu dolaba sakla. İşe gidiyor çocuk. Dolaba sakladı. Kilitledi, anahtar aldı gitti. Amcamın oğlu yakaladı polisler. Duyuyorum dolabın içinde, biliyor musun? Çok çileler, meşakkatler çektik. Paşapatlar gelene kadar. Oradan oraya gidiyoruz, oradan oraya gidiyoruz. Yani sığınacak yer arıyor. Turistik çok zor. O Hayim dediğimiz yere vardık. O zaman Kolin Radyosu diye bir radyo vardı, Kolin Radyosu'nda. Adam Turhan Dikkaya isminde spikerdi. Onun hanımı da bizim orada, bizim kaldığımız Hayim'de tercümanmış. Bilemiyor, biliyor musun? Ondan sonra o kadın geldi, orada bizi yani hani Almancayı iyi biliyor. Bizleri oraya buraya yerleştirdi, anlattı yani nasıl olacağını, nasıl edeceğini. Bizim inip bineceğimiz otobüsleri tarif etti. Biz yine de bilemiyor, biliyor musun? Bizi 2 gün götürdüler de işe. Ondan sonra ben Hayim'den çıkarken bir Alman öğrendim, biliyor musun? O da aynı yere gidiyor. 2 defa aktarma yapardık büyük şehirde. Adam inerse ben deniyordum. Ondan sonra onun bindiği yere ben de böyle alıştık. Şefser ki bir tanesine geç birine anlatıyor, o Almancayı biliyor ya. Şunu da geleceğim, şunu da gideceğim, şunu da getireceğim, şunu da götüreceğim deyin. Oğlana söyledi, o gitti. Ondan sonra oğlan bize anlattı şimdi. Şu saatte geleceğiniz, şu saatte gideceğiniz. Tamam dedik. İlk işim inşaattaydım. 3,5 sene orada çalıştım. Dili de hala da iyi bilemiyor da yine pat çat anlaşıyorduk yani. Başımızda şef kaldırıyor, şu şeyi getir diyor mesela. Kurağı getir diyor. Kurağı bilmiyor. Kazmayı getir, kazmayı bilmiyor adını. Hep kaldırıyorduk. Şu mu? Şu mu? Şu. Hangisiyse elimizde, o değil varıyorduk işte. Böyle zorluk çektik yani. Zor yerlerde. He vallahi. Tabii. Yani Türklerin ikisini bir arada çalıştırmazlar inşaatta. Siz çok konuşuyorsunuz birbirinizle diye. Ayrı ayrı verirler. 100 metre, 200 metre senin şu yolda çalışırdık. Siz ayrılın derdi. 2 Alman'ın yanına bir Türk verirlerdi. Almanya'nın nasıl olduğunu ben sadece babam gelip gittiğinden hayal ediyorduk. İşte oradan gelirlerdi böyle temiz giysiler. Ne bileyim ben cebinde parası. Arabayla gelirlerdi. Şimdi bundan dolayı da biz oraya çok imreniyordum ben. Oğlum, aslanım benim. Dur bakayım. Hoş geldin Latifciğim. Mı. Öpeyim abicim. Hadi öp bakalım. Müsfader sant başına da koy kız. Sağ ol kızım. Aslan oğlum benim. Baba nasılsın bakalım Alayım iyisine? yenge. Almanya'yı buraya taşımışsın vallahi Latifciğim. Hadi gel canım. Yaksana oğlum. Ondan verme baba, öksürtüyor. Kız Petra, meine Zigaretten sind weiter. Ya. Bastık gaza geldim. Yugoslav'ı canavar gibi geçtim baba. Araba da yüklü. Helal olsun. Almanya'da işler kesat baba. Çok işçi çıkardılar. Vay namussuzlar. Senin işin sağlam ya Latifciğim. Benim patronum bir tane canım. Latif diyor da başka bir şey demiyor. Ama oraya vardıktan sonra bunların hepsi değişiyor. Herkes Almanya diye böyle orada bir kazanç kapısı. Kolay kazanılıyor. Ne bileyim ben böyle bir
şey vardı, görüntü vardı oranın. Halbuki içine girdiğin zaman öyle değildi. Orada yapacağı sabahleyin iş, akşam ne? Ondan sonra kalan sürede ne yapacak? Hiçbir vakit kalmıyor. Hiçbir vakit kalmıyor. Gitti de birhanede iki bardak bira içtiyse içmiştir. Onun dışında başka bir hayat orada nasıl bir hayat olacak? Zaten işe gitmediğin gün ekmek yok. Bekar hayatı ideal. Zor yaşantı. Yemek yapamıyorsun. Dediğin yemeği canın istiyor yapamıyorsun yani. Yapsan da bir şeye yaramıyor yemek. En kolay makarna, yumurta pişirmesi. Kıyma alırdık onlarla yani uğraşırdık işte. Başka bir şey yapamazdık. Çorba yapardık. Devamlı pendir, yağ, üstüne yağ sürerdik. Bir termos çay, hiçbir şey vermezler yani. Öğlen yemeği falan yok orada. Saat 7'de giderdik. Akşam kaç saat çalışırsan 10'da gelirdin. Bırakmazdı. Beni hiç bırakmazdı hele. Saat 1'de 2'de geldim gece. Beni getirir orada giderdi. Başladığım fabrika Kurum Pres diye bir boru fabrikasıydı, metal. Top namluları, tüfek vesaire şeyler yani. Çok iyi bir fabrikaydı. Trenlerle boru gelirdi, boruları içeriye istif ederdik. Araba parçaları yapardım böyle dişli demirler. Dişli demirler, arabanın içinde dişli demirler var ya, onları yapardım. Hep onu yaptık. Mesela günde 8 saat hep o dişliği yap. 8 saat onu yapardım. Öteki adam da mesela şimdi başkaları da aynı işi. Yani şimdi bant getiriyor kapıyı, kapının kolunu takıyor birisi biliyor musun? Aynı iş. Ama tek iş. Hep tek iş. Öyle o işlerin o şey yok. Hep aynı işi yapıyor. Zaten elinde civata var biliyor musun? Havalı anahtar. Havalı anahtardan kapı geliyor, araba böyle durmuyor. Bantın üstünde böyle araba yürüyor. Herkes oraya oturmuş. O gelen kapının sana bize görev vermiş. Sen sağ kapının anahtarını takacağım. Bu kadar. Adem Baba bizi bir yere verdiler. Çalışıyor. Bir zor. Daha ben ömrümde öyle zor iş görmedim. Bak o kadar masraf ettim, o kadar çile çektim. O 6 ayın içinde neredeyse kaçıp geriye Türkiye'ye gelmeyi düşünüyordum. Almanya'da telek fabrikasında çalıştım. Bu yorgan, yastık yapılıyordu. Orada çalıştım. Ondan sonra şeyde çalıştım. Bu galvaniz fabrikasında çalıştım. Bu otomobil yedek parçalarını mikelaj yapıyorlardı. Orada bir sene o telek fabrikasında çalıştım. Bir sene de şeyde çalıştım. Bu oto yedek parçası mikelaj yapan fabrikada. Yer altında çalıştım bak 1100 metre altında. 1100 metre altında 3 katıdı. O 1100 metre yerin altı sıcak. Orta kat 350 metre yerin altı bile serin olur. Böyle çalıştık da maden ocaklarında şimdi bu papatya çayı var ya. Papatya çayı aynı böyle çeşmelerde papatya akar. Su yerine o akar. Herkes matrasından doldurur onu götürür sağlık olarak. Fabrika o kadar zor ki daha ben ömrümde öyle zor işte çalışmadım. Nerede zor yerler var oraya gidiyordum. Belli başlı görevim yoktu. Bir müddet böyle süründük. Bir zaman bir Almanla çalıştık. Onun yanında sıcak bir yerde çalıştık. O da çok zordu. Ondan sonra tuttular bizi bir dışarıda bir demir yığıntısına verdiler. Demir yığıntısına elimize bir demir şey verdiler, dilgen verdiler. Adam şitaplayla geliyor, şitaplayı yere koyuyor. Ben demir dilgenle götürüyorum. Dolduruyorum, ellerim patladı. Hemen götürüyor, şuraya dokuyor, geri geliyor gavur. Anladın mı? Efendime söyleyeyim, bir müddette böyle çalıştık. Orada daha zordu. Çok zor, sıcağıydı, çok sıcağıydı. Biz böyle banyo yaparken atletlerimizi, birbirimizin atletini kendimiz çıkartamazdık ki. Yapışırdı terden. Vallahi böyle bak. Bir arkadaş, o senin atletini çıkardı, yapışır ya, ter yapışıyor. Çok sıcağıydı yani. Tozluydu. Demir tozu ki yani adamı yakıyor. Ocakların sıcaklığı gözlerimin şeyini bozdu yani. Gözüm damarları kurumuş. Az görüyorum yani. Belki böyle uzakta adamı tanıyamıyorum. Şimdi halı fabrikasında çalışıyorum ben. Esas patron patron değil de yani maister diyelim ona, ustabaşıydı. Geldi oraya, makine iplik doldu ağzına, hava veriyorum ben. Dedi,
Hava vermedi dedi. Elebaşı çalışsın dedi. Vayta 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 çalışsın dedi. Mal hiç çıkmıyor. Gene hava verdim. Geldi bir sefer. Dedi ki affedersin aç tok bilmem falan. Senin makineyle dedim. Senin iş yeriyle bilmem ne yaparım dedim lan. Hortum attım. Geçtim gittim. Bana Almanlar dillik vermediler. İki kişi çalıştığım adamlar benden zırt gittiler. Bana iç dediler. İçki. Ben içmem dedim. Parasını vereyim dedim. Siz için dedim. Yok dediler. İlle sen içeceğim bizimle beraber dediler. Ben içmedim. Esas hakikat onun için kavga yaptık. Döveceksin onları. Ben içmem dedim. Parasını vereyim. Siz alın için dedim. Ben içmiyorum. Ben içmem dedim. Bana uysaladılar işte. Ondan sonra beni sevmediler. Ya pislik koyuyorlar. Yemeklerin artıklarını götürüyorlar. Ayakkabının içine döküyorlar. Onu da ben şefe söylüyorum. Şef hiç bende yan olmadı. O adamı dövdüm bak. Onu da söyleyeyim. Bunlar benden uğraştılar biliyor musun? Adam şöyle yanıma geldi. Adamın karnına bir tepik vurdum şöyle. Adam oraya düştü. Öldü sandım ben. Oradan sonra Almanlar yığıldı başına. Şimdi dedim bunlar beni döver ya dedim. Ondan sonra hemen bir tanesi koştu şefe gitti. Şefi çağırdılar. Şef geldi. Adamı ayıktırdılar, aldılar, götürdüler büroya. Orada ayaktan sonra ifadesini neyini almışlar. Ondan sonra beni çağırdı şef. Ben de vardım. Benim ifademi de aldı. Ben Türkçe söylüyorum ya. Hiç anlamı yetmiyor. Bana dedi ki morgen dedi papaya kom dedi. Çıkışını veriyorum dermiş bana. Bir de hemen sabah oldu olmadan işte öğlene doğru. Pazar mıydı, cumartesi miydi? Geldi postacı. Karakurt diye çağırdı beni. Getirdi kağıdı elime verdi. İşin dedi yok dedi bana. Böyle söyleyebiliyor. Hayır. İş papaya.com dedi. Türkiye'ye gideceğim dedi bana. Oradaki arkadaşlar da çok çabaladı. Etme, gitme dediler ya. Yok ben gideceğim dedim. Oradan sonra 2 tane oturumum vardı. Yine aldıydım. O oturumu öldürttürdüm. Buranın ekmeği yerden tıkım olsun dedim. Bir hafta orada gezdim. Oradan sonra çıktım geldim. Havalanına geldiğimizde orada bir bayan polis. Babam, annem, ben, kardeşlerim oradaydık. Baktı böyle, ne için gidiyorsun dedi bana. Böyle babam kesin dönüş kararı verdi. Ben de gideceğim dedim. O da dedi ki sen yaşın gençmiş. Baban annen gitseydi sen gitmesen daha iyi olurdu. İyi düşündün mü dedi bana havalanında. Ben de dedim düşündüm dedim. Yalnız pasaporta iştembili vurunca ben o anda anladım. Dedi ki artık sen Almanya'yı bir daha göremezsin dedi. O anda ben hatırladım yani Almanya'dan ayrılacağım. Yoksa o ana kadar ben inanmıyordum ayrılacağım. Ora gibi var mı? Orayı bir görsen sen. Gittin gitmedin de. Ora bambaşkaydı işte benim kafasızlığımdan. Bir hayal ettik. Ama bu da eskiden hayal vardı ya. Oraya dedim Almanya'ya gideyim para çok diyorlar dediler. Oraya gideyim bir 10 bin lira para kazanayım. Ama onun gibi kaç çeşit mal kazandık da hala da oradayız. Hayal bitmez hayal. Hala da memleket ismi özlüyorum. İşte Felek Mustafa'ya yar olmadı. Bir yolumuzu düzeltemedik ki. İyi ki de gitmişim. Adem çok sağ ol. İyi de dedin düşürdün aklıma. Çok güzel oldu. İyi ki gitmişim yani. Sizlerin de gitmesini isterim yani. Gidin görün oraları. Rüyama da giriyor yani şimdi girmiyor da değil.